Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkideleri, orkide toprağı dışında yetiştirebileceğimiz alternatif bir yöntemden bahsedeceğim. Bunun için elimde böyle bir orkidem var. Bu orkidem sağlıklı bir orkide. Bu orkidemin köklerinde herhangi bir çürüme yok. İlk olarak sağlıklı orkidemi saksısından çıkaracağım. Bunun için saksıyı çıkarmadan önce en alttan dışarıda o kök olup olmadığına bakmanız gerekiyor ve saksıyı hafifçe bu şekilde kenarlardan sıkarak eğer çıkarırsanız kökler kırılmadan daha kolay bir şekilde çıkar. Evet, şimdi saksıyı yavaşça çekiyorum. Gördüğünüz üzere saksı çıktı. Çünkü uzun süre yer içinde kalıyorsa saksı yapışabilir. Böyle bir orkidem var. Orkidelerinizi saksı değişimi yapmadan önce mutlaka 1 saat öncesinde toprağını ıslatın. Böylelikle toprağından ayrılması daha kolay olur. Gördüğünüz üzere şu anda toprağa kolaylıkla çıkıyor. Bu orkidem benim sağlıklı bir orkide. Yani kökleri gördüğünüz üzere sağlıklı, yaprakları sağlıklı. Fakat bu orkidede trips böceği vardı. Ve trips böceği olduğu için de orkidemin gelişimi durmuştu. Bakın gördüğünüz üzere içinde bir sünger var. Bu genelde orkidelerin birçoğunda vardır. Fakat bu sünger orkide köklerinin çürümesine henüz sebep olmadı. Çünkü sulamayı çok az yapıyordum. Eğer süngerin orkidenizin köklerini çürütmesini istemiyorsanız mutlaka orkidelerinize sadece yeteri kadar su vermeniz gerekiyor. Bu süngeri çıkarırken dikkat etmeniz gerekiyor. Yani kenarlardan keserseniz köklere zarar vermemiş olursunuz. Özellikle trips böceği varsa maalesef orkidelerin gelişimi durur. Gelişimin durması demek yeni bir çiçek dalı çıkarmaz. Genelde takipçilerimden bu tarz sorular geliyor. Orkidemizin yaprakları sağlıklı, kökleri sağlıklı fakat orkidemiz çiçek dalı çıkarmıyor. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi orkidede olan hastalıklar. Orkidenizde bir hastalığın olup olmadığını kontrol etmek için yapraklarına bakmanız gerekiyor ve çiçek dalına bakmanız gerekiyor. Önceki çiçek dalı varsa. Bakın gördüğünüz üzere bu orkidemin toprağını çıkardım ve şimdi bu orkidemin köklerini yıkayacağım. Evet, köklerini yıkadım. Yapraklarını özellikle iyice yıkadım. Çünkü dediğim gibi bakın trips böceği vardı ve yaprağındaki bu lekelerden, bu izlerden orkidenizde trips böceği olduğunu anlayabilirsiniz. Aynı zamanda yaprak altlarında da yapışkan damlacıklar varsa bu orkidenizde trips böceği olduğunu gösterir. Bu tarz orkidelerde yapmanız gereken nem yağı kullanmak. Ben nem yağını kullandım. Bununla ilgili detaylı videom var. Bakın ben özellikle bu şekilde olan kısmı kesiyorum. Çünkü buralarda tekrar böcek olma ihtimali yüksek. Şimdi sizlere orkidemi yeni bir saksıya almadan önce nasıl bir bakım yaptığımı göstereceğim. Bunun için bakın su ve oksijen suyu var. Oksijen suyunu ben her zaman kullanıyorum. Çünkü orkideleri köklerini dezenfekte etmek için çok faydalı bir su ve doğal, kesinlikle orkidelerinize zarar vermiyor. Bu suyun içerisinde 30 dakika bekleteceğim. Bu esnada yapraklarını da dezenfekte etmek istiyorum. Bunun için de limon suyu kullanacağım. Limon suyunu kullanmadan önce bakın pamuğu oksijenli suyun içerisine batırdım ve üzerine limonu sıkıyorum. Ve bütün yapraklarını hem üstten hem de alttan sileceğim. Orkide yapraklarını limonlu su ile dezenfekte ettim. Ve şimdi çiçek dalında dezenfekte ediyorum. Çünkü çiçek dalında da mutlaka dezenfekte etmeniz gerekiyor. Böcekler ya da bir takım hastalıklar olabilir. 30 dakika beklettiğim orkidemi şimdi bu suyun içerisinden çıkaracağım. Evet, çıkarıp iyice süzeceğiz ve daha sonra bugün orkideleri canlandırmak için kendi toprağı dışında kullanacağımız yöntemi de sizlere göstereceğim. Bugün kullanacağım yöntem için böyle cam bir vazo gerekli, yani şeffaf olması önemli. Özellikle köklerin içerisinde bol ışık alması çok daha faydalı olacak. Ve içerisine bakın su koyacağım. Bu su isterseniz çeşme suyunu dinlendirebilirsiniz 1 saat kadar ya da arıtma suyu da kullanabilirsiniz.
Sadece altına çok az koyuyorum. Bakın saksıyı yarıya kadar doldurmuyorum. Sadece en alttan 2 parmak kalınlığında su koyuyorum. Bu yöntemde orkidelerimizi saksının içerisine koyuyoruz. Bu yöntem su kültürü yöntemidir. Fakat su kültürü yöntemini maalesef birçok kişi yanlış yapıyor. Su kültürü sadece kökleri çürük olan orkidelere yapılmaz. Sağlıklı kökleri olan orkidelere de su kültürü yapılır. Burada püf nokta, bakın sadece kök uçları suya değecek kadar su koymanız gerekiyor. Daha fazla su kesinlikle koymayın. Orkide bu yöntemde sadece kök uçlarıyla gerekli kadar suyu alır ve orkide yeni kökler ve yeni yapraklar ve yeni çiçek dalı çıkarır. Bu yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ve diğer önemli püf nokta, kesinlikle orkidenin saksısına yarıya kadar ya da tamamen su koymayın. Böyle bir şey yaparsanız orkidenin kökleri çürümeye başlar. Orkidenin suyu değiştirme sıklığını ise su azaldıkça, genelde bu soru çok soruluyor. Su kültürü uyguluyorsanız saksının altındaki su bittikçe su eklemeniz gerekiyor. Bunun dışında su koymanıza gerek yok. Sadece kök uçlarını sürekli suda tutmaya çalışın. Bakın bu orkidem daha önce su kültürü uyguladığım bir orkidem ve çok güzel sonuçlar aldım. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu orkidem benim su kültüründe yetiştirdiğim, büyüttüğüm bir orkide. Yani sizler de orkidelerinizi su kültürü uyguladıktan sonra bu orkideleri sürekli suyun içerisinde tutabilirsiniz. Yani aylarca bir orkide su içerisinde kalabilir. Yani toprak yerine orkideniz sadece suyun içerisinde kalırsa bu şekilde kökleri büyür ve canlanır, aktifleşir ve su kültüründeki bir orkide tabii ki yeni yapraklar, yeni kökler ve çiçek dalı da çıkarır. Kesinlikle bu konuda bir şüpheniz olmasın. Su kültüründeki orkidelere peki sıvı bitki besinleri verilir mi? Evet, verilir. Su kültüründeki orkidelere 2 saatliğine ya da 1 saatliğine muz kabuğu suyu, yumurta kabuğu suyu verebilirsiniz. Fakat günlerce bekletmeyin çünkü kokar ve zamanla içerisinde bakteriler oluşur. Doğal sıvı bitki besinleri olduğu için sadece kısa süreliğine verip 3 haftada bir ya da 2 haftada bir sıvı bitki besinleri verebilirsiniz. Ve diğer önemli püf nokta, su kültüründeki orkidelerinizi direkt ışık alan, pencereye yakın ya da direkt pencere önüne kış aylarında koyarsanız gelişimi daha da hızlı olacaktır. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Tüm detaylarıyla sizlere anlatmaya çalıştım. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmına da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.